Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağız. Şişlerim 3 numara. Modelimiz güzel, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Şöyle lastiğimi yaptım, hazırladım. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları şöyle e, artı 2. Sonuna yani 2 ilmek ekliyoruz. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Birinci sıra ön yüzündeyim. Benim şişimde 18 ilmek var. 18 ilmekle 2 model üzerinden anlatım yapacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Devamında 6 ilmek ters ördüm. Evet. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma, 2 ilmeği sola doğru keselim. Daha sonra 6 ilmek ters örelim. 6 ilmek tersten sonra 8 ilmek düz. 8 ilmek düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu modelde arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Yani düz ilmek, artırma, eksiltme hiçbir şey yok. Sadece ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki bakın ajurlu ilmeğim. Bunu düz örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi bir sonraki ilmekle beraber alarak düz ördüm ve sola doğru kestim. Devamında şimdi 5 ters ilmek. 5 ters ilmek ördüm kesme işleminden sonra. 8 düz ilmek. Bu düz olan ilmeklerimi yine düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de düz, sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında ki bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma, sıradaki bakın bu düz olandan diğer ajurlu ilmeğimin ikisini bir düz ördüm, kestim burada. Daha sonra tekrar bir artırma, buradaki düz olan ilmeğim ve arkadaki ilmeğimi aldım. Yine kesme işlemi yaptım. Devamında 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Daha sonra 8 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum.
Evet, sıramızı tamamladık. 7. sıra ön yüzündeyim. Bakın burada ajurlarımız oluşmaya başladı şöyle. 7. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz örüyoruz. Bu ajurlu ilmeğimizi düz örüyoruz. Bunda kesme işlemi yapmayacağız. Daha sonra bir artırma, sıradaki ilmeğim ve bir sonrakini alarak kestim. Bir artırma, sıradaki ilmeğim ve bir sonrakini alarak kestim. Devamında 3 ilmek ters olarak ördüm ve 8 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Sekizinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 9. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma, bakın şu ilmeğimi ve arkasındakini alarak düz örelim. Bir artırma, 2 ilmeği keselim. Bir artırma, 2 ilmeği düz örerek sola doğru keselim. 1 2 3 3 artırma 3 kesme işlemi yaptık. Devamında 2 ters ilmek. Daha sonra 8 düz ilmek. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. 10. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 10. sıra arka yüzündeyiz. Modelimiz 14 sıradan oluşmakta. Kaydırmalı bir model. Bir sonraki model kurulumunda yerlerini değiştireceğiz. Şu ajurlu olan kısımla düz olan tarafı değiştireceğim. Evet. İlmeklerimizi ters örerek 10. sıramızı tamamladık. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 11. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek. Daha sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Yine 3 artırma, 3 kesme işlemi yaptık. Bir de şurada bir düz ilmeğimiz var. Bir ters ilmek. Ters olan ilmeğimiz bir tane kaldı. Devamında 8 düz ilmek. 8 düz ilmekten sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 12. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 13. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bakın şu düz olan ilmeğim. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu ilmeğim ve devamındaki ilmeği düz örerek kestim. Bir artırma, 2 ilmeği düz örerek keselim. Bir artırma, 2 ilmeği düz örerek keselim. Bir artırma. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek keselim. Ters olan ilmeği bitirdik burada. 1 2 3 4. 4 artırma, 4 kesme işlemi yaptık. 13. sıra ön yüzündeyiz.
Devamında 8 ilmek düz örelim ve sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 14. sıra arka yüzüne geçtik. İlmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Son sıramız, modelimiz 14 sıradan oluşmakta. Bir sonraki model kurulumunda yerini kaydırarak kuracağız. Aynı işlemleri yapacağız ama şu düz olan ilmeklerin üzerine bu ajurluları kaydıracağız. Bu ajurlu olan ilmeklerimin üzerini de düz öreceğim. Model böyle devam ediyor. İsterseniz birinci sırayı beraber kuralım, daha iyi anlaşılır olsun. 14 sıradan modeli bir kez kurduk. Şimdi ikinci kez modeli kuracak olursak dediğim gibi buradaki kısmı buraya kaydıracağız. Buradaki düz ilmeklerimizi de buraya. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi, yani burada 8 ilmeğimi, bütün ilmek derken 8 ilmek düz örelim. Kenar ilmeğinden sonra bütün şu 8 ilmeğimi, yani ajurlu olan ilmeklerimiz düz olarak ördüm. Daha sonra geldim buradaki 8 düz ilmeğe. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Devamındaki 6 ilmeği de ters örüyorum. 6 ilmek ters. Kenar ilmeğimi düz örerek birinci sırayı kurdum. Modeli kaydırarak birinci sırayı kurduk arkadaşlar. Model, bakın şurada ne yaptıysak burada aynısını bu öndeki ajurlu kısmı da düz örüyoruz. Model böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve zevkli ilerleyen bir model. Bir parçada daha önce yaptım. Bunu şöyle 2-3 sıra haroşa lastik üzerine kurduk. Burada da lastiksiz. Model lastiksiz de kullanabilirsiniz. Bakın model çok fazla lastik istemiyor ama istediğiniz lastiğin üzerine de kurabilirsiniz. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, etol, şal, yani istediğiniz örgüde kullanabileceğiniz harika bir model. Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde ona göre iplerinizi tercih edersiniz. Bu modeli üzerine kurabilirsiniz. Bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.